Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Samsung'un fiyat performans oranıyla oldukça iddialı bir cihazı olan M52 5G'nin detaylı bir incelemesini yapacağız ve tüm artı ve eksileri hakkında konuşacağız. Ve videoya geçmeden önce de bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarımıyla başladığımızda telefonumuzun arka kısmına baktığımız zaman M51 ile kasa yapısı itibariyle oldukça benzediğini görüyoruz. Fakat burada kamera çıkıntısı biraz daha artmış durumda. Bunun yanında arka kapağın farklı çizgili tasarıma sahip olduğunu da belirteyim. Telefonumuzun sol kısmına baktığımızda parmak izi okuma özelliğine sahip güç tuşunu ve ses kontrolcülerini görebilirken sağ kısımda ise sim ve hafıza kartı yuvamız bulunuyor ve alt kısma baktığımız zaman da Type-C şarj girişi ve hoparlörü görebiliyoruz ve cihazımızda 3.5 mm kulaklık jackının olmadığını da belirteyim. Benim burada beğenmediğim en önemli nokta maalesef cihazımızın tamamıyla plastik bir yapıya sahip olması. Hissiyat olarak tabii ki çok kaliteli bir his uyandırmıyor. Yani plastik telefondan ne bekleyebilirsek aynı hissiyatı veriyor diyebilirim. Bunun dışında kalınlık ve ağırlık olarak da 7.4 mm'lik kalınlık ve 173 gramlık ağırlığıyla M52 5G uzun süreler tek elle telefonu kullansak dahi elimizi yoran bir cihaz değil. Bunun dışında ön kısmına baktığımızda da ince kenar çerçeveleri ve delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Dostlar açıkçası ben M52 5G'yi genel tasarım yapısı itibariyle tasarım yönünde pek başarılı bulmadım. Hem malzeme kalitesi hem de tasarımı yani dıştan baktığımızda gerçekten biraz alt segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek burada 6.7 inçlik Super AMOLED Plus panele sahip olan Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını da destekleyen güzel bir ekran bizlere sunulmuş. Burada ekran akıcılığı noktasında 120 Hz deneyimini de bu ekran bize rahatlıkla verebiliyor. Buna ek olarak telefonda bir şeyler izlediğimiz zaman da renkler olması gerektiği gibi canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkarken beyaz rengi sarı tonlara yakın gösterme olayı da M52 5G'nin ekranında kesinlikle bulunmuyor. Bunlar da ekran yönündeki güzel artılarından diyebilirim. Bunun dışında genel kullanımda da Galaxy M52'nin ekranı bizi kesinlikle üzmüyor. Fakat burada eksi olarak bahsedebileceğim maalesef ekranımızda HDR desteğinin bulunmaması ama fiyatını düşündüğümüzde bu da kabul edilebilir diyebilirim. Ek olarak telefonumuzun paneli AMOLED olduğundan dolayı özellikle telefonu karanlık modda kullandığımız zaman da batarya açısından iyi bir pil tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Son olarak parlaklık oranına değinirsem bununla ilgili maalesef net bir bilgi bulamadım ama M52'nin ekranı güneş ışığı altında da kullanılabilir düzeyde. Çok parlak değil fakat yoğun güneşli ortamlarda da görünmeyecek kadar düşük bir parlaklığa sahip de değil. Yani ideal bir düzeyde diyebilirim. Dostlar ekran noktasında ben M52'yi rahatlıkla önerebileceğimi belirteyim. Şimdi telefonumuzun en iddialı olduğu alana yani Yonga setine değindiğim zaman burada Snapdragon'un amiral gemisi cihazlara yakın düzeyde performans verebilen Snapdragon 778 işlemcisini görüyoruz. Burada 8 çekirdekli bir yapı kullanılmışken grafik işlemcisi tarafında da Adreno 642L'ye yer verilmiş. Bu cihazın donanım tarafında sunduklarıyla PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS'te rahatlıkla oynatabilirken HDR grafiklerde de 40 FPS civarında oynatabiliyor ve oyun esnasında donma takılma problemleri yaşamazken ısınma noktasında da cihazımız gerçekten çok fazla ısınmıyor. Uzun süreli oyun oynadığımızda da elimizde hissedilebilecek derecede ısınabiliyor fakat dediğim gibi çok rahatsız edici düzeylere çıkmıyor. Bunun dışında telefonun genel performansı itibariyle de gayet akıcı ve seri bir şekilde çalışabilen bir cihaz olduğunu da belirteyim. Gerek menüde gerek uygulamalar arasında geçerken herhangi bir yavaşlama, kasma sorunu yaşamıyoruz. RAM tarafında da M52 5G'de 8 GB'lık bir RAM'i görürken depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan sunulmuş durumda. Bunun yanında hafıza kartıyla da bu alanı 1 TB'a kadar arttırabiliyoruz. Performans testlerinde de Galaxy M52 A52'ye kıyasla çok daha yüksek sonuçlar alabiliyor. Özellikle çoklu çekirdek performansında neredeyse 2 kata yakın bir performans farkı söz konusu. Zaten günlük kullanımda da iki cihaz arasındaki performans farkını da net bir şekilde hissedebiliyoruz. Şimdi buradan kamera tarafına geçersek Galaxy M52'nin arka tarafında üçlü bir kamera sistemine yer verildiğini görüyoruz. Ana kameramızda 64 megapiksel HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran f1.8 diyafram açıklığında maalesef OIS desteği olmayan sadece elektronik sabitleyici ile gelen fiyatına oranla özellikle gün ışığında oldukça başarılı çekimler yapabilen bir kamera bizleri karşılarken ikinci kamera olarak da 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ultra geniş açı kamerasını görüyoruz. Son olarak da 5 megapiksellik makro
çekim kamerasına yer verilmiş. Açıkçası hem geniş açı hem de makro kamerası hem de ana kamera olarak gayet başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle ışığı da doğru bir şekilde aldığımız zaman kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ama video çekim noktasında bu cihaz bizi biraz üzebiliyor. 4K'da 30 FPS çekimler yapabiliyoruz fakat OIS desteğimiz olmadığından EIS ile birlikte çok iyi bir şekilde videolar çekebildiğimizi söyleyemem. Gerçekten titremeler oldukça fazla. Eğer bu telefonu video çekmek için kullanacaksanız kesinlikle almanızı önermiyorum. Fakat dediğim gibi fotoğraf çekim kalitesi olarak sizi kesinlikle üzecek bir cihaz değil. Fiyatına oranla gerçekten ben çok başarılı bulduğumu söyleyeyim. Şimdi ön kameraya baktığımız zaman burada 32 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında HDR ve portre modunu bize sunabilen ve yine 4K'da video kayıtları da yapabilen güzel bir ön kamera önümüze sunulmuş. Dostlar açıkçası Galaxy M52 genel kamera paketi itibariyle çoğu kullanıcıyı memnun edecek düzeyde diyebilirim. Fiyatını da kesinlikle hak ettiğini belirteyim. Şimdi kameradan batarya tarafına geçtiğimizde burada 5000 mAh'lik bir batarya önümüze sunulmuşken hızlı şarj desteği olarak da 25 Watt'lık bir desteğimiz bulunuyor. Fakat kutu içeriğimizden maalesef ki 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Hızlı şarj desteğinden tam olarak yararlanmak istediğimizde tekrardan bir adaptör masrafı yapmamız gerekecek. Batarya performansı olarak da Galaxy M52 çok fazla oyun oynamıyorsanız bir gününüzü rahatlıkla çıkartabilecek düzeyde. Eğer benim gibi hiç oyun oynamıyorsanız da 1,5 hatta 2 güne kadar da götürebiliyor. Ama oyun oynadığınız zaman özellikle gün içinde 3-4 saatlik bir oyun oynuyorsanız bataryanın bir günü çıkarmayacağını da belirteyim. Yani kullanıma göre değişebiliyor fakat ben genel itibariyle çoğu kullanıcıya bu bataryanın da yetebileceğini düşünüyorum. Şimdi M52'nin hoparlörlerine değinirsem maalesef ki burada sınıfının net bir şekilde gerisinde kaldığını belirteyim. Mono bir hoparlörü görüyoruz. Yani burada tek bir hoparlörümüz bulunuyor. Bu hoparlör ses yüksekliği olarak yeterli derecede olsa da seslerin doygunluğu ve özellikle dizi film izlerken veya oyun oynarken seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda cihazımızda bir stereo hoparlör sistemi olmadığı için gerçekten zayıf kaldığını belirteyim. Ama genelde kulaklık kullanan biriyseniz bu sorunun da sizin için büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Yazılım tarafında ise Android 11 ve One UI 3.1 arayüzü ile gelen M52 bu konuda kesinlikle başarılı. Samsung'un son güncellemeleriyle de arayüz oldukça stabil bir hale geldi ve kullanım kolaylığı açısından da One UI arayüzü Android tarafındaki en sade ve en beğendiğim arayüzlerden diyebilirim. Güncelleme desteği olarak da cihazımız en az 3 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Bu noktada da diğer Android modellere göre M52'de bir avantajımız oluyor. Kablosuz bağlantılarda da M52'de haliyle 5G desteğini ve Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 teknolojisini de desteklediğini görüyoruz. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta maalesef cihazımızda herhangi bir dayanıklılık bulunmuyor. Dostlar şimdi genel bir değerlendirme yaptığımda M52 5G performansı, ekranı ve kameranın fotoğraf başarımı noktasında gayet başarılı bir model ama eksi yönleri de kesinlikle bulunan bir cihaz. Burada suya ve tuza karşı bir dayanıklılığının olmaması, malzeme kalitesinin zayıf kalması ve hoparlör tarafında da rakiplerine kıyasla yine zayıf kalması eksi yönlerinden diyebiliriz. Ama sunmuş olduğu genel pakete baktığımızda 5000 TL'lik fiyatına oranla pek çok noktada gayet iyi bir seviyede olduğunu da belirteyim. Özellikle de telefonu kullanırken yavaşlama, donma, takılma problemleri yaşamadan akıcı bir deneyim almak isteyenler için ve ekran yönünde de beklentileri yüksek olanlar için M52 5G rahatlıkla tercih edilebilecek bir model. Peki sizler M52 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.